Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü program konuğumuz Doktor Nihat Dik. Nihat Hocam hoş geldiniz. Fatih Hocam saygılar, sevgiler, hoş bulduk. Bugün yine çok özel, güzel bir konu anlatacağım size. Kesinlikle. Hocam hakikaten insanlar yaş alıyor, yaşlanmak istemiyor. Yemek yiyor, kilo almak istemiyor. Evet. Ama şu gençlik meselesi konusunda, özellikle yüz konusunda sizin çok güzel çalışmalarınız var. Bununla ilgili olarak Fransız askısı adını verdiğiniz bir de tekniğiniz var. Evet. Bu tekniğin biraz detaylarından bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz, kimlere yapıyorsunuz? Buyurun Evet, hocam. Fransız askısı yaptığımız şey bu bir iple yüz asma yöntemidir. Yani ameliyatsız, şöyle söyleyeyim size, endoskopik orta yüz germe plastik cerrahsınız. Sonuçta Evet. çok iyi bilirsiniz. Endoskopik orta yüz germenin birebir alternatifi aslında. Evet. Yani şu hareketi yaptırıyor size. Şunu yaptırır. Böyle yapmaz. Bu yüz germedir. Evet. Biz şunu yaptırır çünkü temporal fasyaya koymam lazım iplerin ucunu ve bunları düğüm atmıyorum. Önceki gibi vidalar falan da takmıyoruz biliyorsunuz. Evet. Siz yapmadınız ama sizin hocalarınız buralara vida takarak buradaki ipleri dolaştırıp yüzü bu şekilde askılıyorlardı. Evet. Ama şimdi artık onlar hepsi tarihe gömüldü. Teknoloji çok gelişti. Dışı tamamen silikon, içi ise prolen olan bir iplikten, materyalden oluşmuş. Aynen balık kılçığı gibi birbirine zıt yönde 30 santimlik elimde silikon ipler var. Evet. Bu silikonlar implant yani meme proteziyle aynı yapıda. Yani vücuda herhangi bir alerjik reaksiyon geliştirmeyen, vücudun içerisinde implant olarak kalabilen, diş dolgusu gibi. İlk 2-3 gün sürekli diliniz gidip ya bu da buraya fazla koymuş galiba bu doktor bunu falan dediğiniz cinsten 3. günden sonra artık burada ip mi vardı falan deyip unuttuğunuz cinsten bir uygulama. Sonuç. Efendim, şimdi biliyorsunuz fokus ultrason uygulamaları var. HIFU dediğimiz cilde ultrasonik ses dalgalarıyla yapıyor. Hafif sarkmalarda kullanıyoruz. Örümcek ağı estetiği de böyle. Hafif sarkmalarda cildin kalitesini artırmak ve onu gençleştirmek için. Ama şimdi bir tık bunu kaçırdıysak, buldoklarımız falan çıkmaya başladıysa bu yöntemler fayda etmiyor. Radyo frekanstır, yok bilmem ısıyla çalışan, ses dalgalarıyla çalışan, lazerlerle çalışan bir sürü elektrikli alet var bu işi yapmak için. Cildi daha lifting yapmak için. Yani yer çekimine karşı koymak için. Aslında burada suçlu kolajen. Kimsenin suçu yok. Yer çekimi kazanmış, bizim kolajenimiz azalmış, elastinimiz azalmış, fibrinimiz azalmış. Neden? 1. Yaşlanıyoruz, her gün yaş alıyoruz. 2. Uyku düzensizliği olabilir, beslenme bozukluğu, ani kilo alıp vermeler olabilir. Sigara, şehir yaşantısı, egzoz, duman, şu, bu. Tabii ki en birinci faktör güneş, foto yaşlanma. Evet. Cildi kurutur, elastikiyetini yok eder, ciltteki kolajeni tüketir. Güneş ışını aldıkça kolajenlerimiz azalır. Aynen öyle. Şimdi böyle yaşlanıyorken ufak tefek sarkmalarda biz ultrasonlarla, şunlarla, örümcek ağıyla, PRP'lerle, cilde yapılan mezoterapilerle idare edebiliyorken, şimdi artık iyice şu bulldog dediğimiz yanak sarkması olmuş, kaşlar düşmüş, gıdı çıkmış. Şimdi buna ne yaparsanız yapın artık bir asma yöntemi gerekiyor. Tabii. Burada devreye Fransız askısı giriyor. Ya da endoskopik orta yüz germe yapıyoruz. Endoskopik orta yüz germe ile Fransız askısı hemen hemen prensipte aynı işi, aynı vazifeyi yapıyor. Bir tanesinde saç dibinden bir cep açıyorsunuz, endoskopla giriyorsunuz. Fransız askıdaysa hemen gözle kulak arasındaki yerden iğneyle uyuşturduğunuz yerde ince gaytlar yani çok ince teller vasıtasıyla bu işlemi yapıyorsunuz. Aslında sonuç ikisinde de hemen hemen aynı kapıya çıkıyor. Doğru yapılan bir Fransız askılama işi kesinlikle endoskopik orta yüz germe ile yarışır. Daha az travma riski, kesi yok, dikiş yok, saç dökülmesi diye bir şey yok. Çünkü bu strese bağlı endoskopik ameliyatlarda bazen saç dökülmelerini sıklıkla görüyorum ben. Şimdi bunların hiçbiri yok. Narkoz da vermedik, dikiş de atmadık, kesmedik de. Biz ne yaptık? Endoskopik yüz germenin alternatifi olan Fransız askıyı yaptık. Peki geçelim, hadi bunu da geçelim. İyice sarkmış, deri kırış kırış olmuş, incecik olmuş. Göz kapaklar sarkmış, yüz sarkmış, boyun sarkmış, gıdı sarkmış. Bunda ne yapıyoruz? Fransız askı yapıyor muyuz? Hayır efendim. Bunda Fransız askı yapmıyoruz. Çünkü bunda fazla deriyi çıkartmak gerekiyor. Evet. Onun için bunu plastik cerrah arkadaşlarıma bu hastayı paslıyorum. Diyorum ki yani bana Fransız askı diye ki genelde öyle. 10 hastadan 5'i böyle.
Peki hocam. Ve 5 tanesini yüz germe ameliyatına sevk ediyorum. Ben diyorum ki bu kadar fazla deriyi ben nereye saklayacağım? Yani derinin de kendi kendine bir gizleyebilme yeteneği var. Hafif sarkmalarda Fransız askı çok başarılıyken doğru seçmediğiniz hastalarda, çok aşırı derecede sarkması olan hastalarda Fransız askı yaparsanız sınıfta kalırsınız. Yani hasta seçimini doğru yapmanız gerekiyor. Aynen. Peki hocam bir de şunu soracağım. Her ip Fransız askısı mıdır? Çünkü her ip Fransız askısı değildir. Fransız askısı patentli, yani registre. Özel bir şeyi var, patenti olan bir üründür. Her ip Fransız askısı değil. Bugün Kore'den gelen, eriyebilen PLLA ipler, PDO dediğimiz polidioaksanon, yani eriyebilir bu dikiş iplikleri yok mu bizim eriyen dikiş iplikleri işte diyoruz ya 2 haftada erir, 4 haftada erir, 6 ayda erir dediğimiz cinsten. Bu ipliklere de Fransız askısı diyorlar. Duyuyorum, zaman zaman sosyal medyada görüyorum. Bunlar yanlış. Fransız askısı ipi Fransa'da üretilir. Üretim yeri Paris'tir. Dışı silikondur, içi prolendir. 30 santim uzunluğunda, ucunda 2 tane iğnesi vardır ya da iğnesiz tipleri de vardır. Ama her ip Fransız askı değildir. Yalnızca benim yani patent aldığım ürün Fransız askısıdır. Ama yöntemin adına artık Fransız askısı dendi. İş biraz anonime döndü gibi bir görüntü var. Ama eriyebilir malzemeler Fransız askısı değil. Fransız askısı yapıldığı zaman ömrü ortalama 5 yıldır. 5 yıl boyunca sizin yüzünüzü bu şekilde askıda tutar. Özel bir teknikle yapılır. Dünyadaki diğer yapan doktor arkadaşlarımla benim uyguladığım teknik tamamen farklı. Bambaşka, yani ip aynı olabilir ama teknik bambaşka. Bunu her hafta sonu cumartesi kendi şeyimde, akademimde zaten diğer doktor arkadaşlara workshop olarak anlatıyorum. Çünkü onlar da bakıyor, diyorlar. Yani gerçekten farklıymış. Evet, vektörel teknik kullanıyorum. Vektörel teknikte yani kullandığım zaman benim iki iple, iki tane Fransız askı ipiyle size birebir orta yüz germe ameliyatının, endoskopik orta yüz germe ameliyatının birebir aynısını yapabilirim. Anladım. Peki hocam, bunu yapamadığınız hasta grubu var mı? Var. Birincisi. Olmaz mı? Yani çok aşırı sarkmış. Yani ama şöyle de bir şey oluyor. Genelde bu kişilerde niye bana geliyorlar? Fransız askısı yaptırmaya geliyorlar. Şunun için. Çünkü cerrahiye gittiklerinde cerrahi şunu söylüyor. Tamam, okey, ben yaparım ama anestezi uzmanına sor diyor. Anestezi uzmanı neyim var diyor. İşte kalp rahatsızlığım var, böbrek rahatsızlığım var, tansiyonum var, diyabetim var. Şimdi böyle bir hastaya 80 yaşında, 70 yaşında böyle bir hastaya siz cerrah olarak dokunur musunuz? Diyabeti var. Anestezi müsaade ederse, kardiyolog müsaade ederse ancak. İşte kuralları etmiyor, var yani. etmiyor. Anestezi müsaade etmiyor. Diyor ki risk fazla. Evet. Siz diyor gidin diyor işte yüzünüzü botoks yaptırın, dolgu yaptırın, bir şeyler yaptırın ama diyor ben size narkoz vermek istemem denilen hastalar var. Bu hastalara çok uygun aday olmasalar da ufak bir nebze, ufak mutluluk vermek için ama çok başarılı olmayacağını da biliyorum. Ama yine de ufak %20, %30 onlar için iyi bir rakam çünkü sabah aynaya baktığınızda 80 yaşında olun, 100 yaşında olun, 20 yaşında olun, 50 yaşında olun fark etmiyor. Bir nebze daha iyi görünebilir miyim? Evet. İşte bu tür hastalar olduğunda onlara da alabilecekleri sonucun ne kadar, yüzde kaç olacağını anlatarak uyguladığım hastalar var. Hani Nihat hiç yapmıyor mu hastalara? Tabii ki yapıyorum. %20, %30 başarı onlar için çok büyük çünkü. Çünkü evet, cerrahi olarak kesinlikle hiçbir cerrah onu kabul etmiyor. Çünkü kalp rahatsızlığı var, tansiyon ilaçları var, diyabeti var, var oğlu var. Evet. Şimdi bu hastayı narkoz veremezsiniz, uyutamazsınız. Bu hastayı kesemezsiniz, dikemezsiniz, iyileşmez. Hele sigara falan da içiyorsa zaten biliyorsunuz. Evet, evet. Sigara içenleri ameliyata almıyorlar Avrupa'da. Yani. Diyor sen sigara içiyorsun, ben sana dokunmam diyor. Yara iyileşmen olmayacak. Hele bir de diyabetin varsa hepten yandın. Peki hocam şunu soracağım. Mesela çok ince derili olan kişilerde dalgalanma gibi sorunlar oluyor mu? Dalgalanmanın sebebi şu, doktorun manipülasyonunun yani el yeteneğinin az olması, az vaka yapmış olması. Çok vaka yapan cerrahlar ya da doktorlar biliyorsunuz siz çok fazla ameliyat yapan bir doktorsunuz. Evet. Siz gözünüzü kapatsanız yaparsınız. Ben de öyle. Gözümü kapatsam Fransız askı yaparım. Çünkü her gün ortalamam benim 5 ile 10 arası Fransız askı yapıyorum. Şimdi bu hastalarda bende dalgalanma olmasa ayıp olur biraz.
Anladım. Peki hocam ağır yüzlere de yapıyor musunuz? Ağır yüzlere de yapıyor muyum? Ağır yüzlerde tabii genelde kaçınıyorum ağır yüzlerden ama Fransız askı sayısını artırıyorum burada. 2 çift yerine 4 ya da 6 çift ağır yüzlerde kullanıyorum ama ağır yüzlerde mutlaka işin içine gıdı liposakşını da giriyor. Evet. Gıdı liposakşını girince otomatik olarak gıdı bölgesine de 2 çift ya da 4 çift Fransız askı uygulaması yapmak gerekiyor. Gıdıyı da içini boşalttıktan sonra kulak arkasındaki mastoid fasyanın hemen oraya ipliklerin ucunu oraya bağlıyoruz. Yani iplerin ucu orada kalırsa, içindeki de yağ giderse yani buraya hani biliyorsunuz lazer lipoliz yapmış kadar etkili oluyor. Hocam son olarak çok önemli bir soru bu da. Süremiz çünkü çok sınırlı. Yüz felci olan, yüzde yani paralize olan kişilere de uyguluyor musunuz? Aslında onlarda uyguluyorum. Onlarda çok başarılı sonuçlar veriyor. Özellikle yüz felcinde, felcin olduğu taraf yani fasyal paralizin olduğu tarafa Fransız askısı uygulaması yaptığınızda tabii ki duysallığını, şununu bununu, o sinir iletisini yeniden getiremem ama sağ tarafla sol tarafı birebir %90 diyelim, daha doğrusu çok iddialı konuşmayayım ama %90 belki %100'e yakın oranda birebir eşitleyebilirim. Yani çıkıp gidip yüz felci olan bir hasta bana geldikten sonra bir hafta sonra söyleyeyim gidip bir tane çok güzel biyometrik fotoğraf çektirebilir. Onu nüfus cüzdanına koyabilir ya da sosyal medyada paylaşabilir. Diğer tarafta da tabii aşırı gelişmiş tarafta da o bölgede de toksin, botulinium toksin uygulanarak o tarafta gevşeme sağlanır. Böylece çok başarılı, çok da ünlüler arasında da bir sürü olmak üzere çok başarılı operasyonlarım var. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten Fransız askısı ile ilgili eminim ki izleyen herkes aradıkları bütün cevapları almışlardır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler olsun. Sağ olun. Evet, bugünkü program konuğumuz Doktor Nihat Dikidi bize Fransız askısıyla ilgili tüm detayları açıkça ve dürüst bir şekilde anlattı. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ederiz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.